Selam herkese, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Kendin Yap çalışmasıyla birlikteyiz. Geçen hafta hazır bir dolap hazırladık. Çok güzel yorumlar aldım. Çok beğendiniz. Teşekkür ederim. Hatta bazı mesajlar geldi. Bana dolap örnekleri gönderdiniz. Teşekkür ederim. Kafamda bazı fikirler oluştu. Yapılabilir şeyler diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda gelecek. Bekleyin. Çalışmalarımı seviyor, beğeniyor olmanız ki bunu yorumlardan anlıyorum. Bana yorumlardan ulaştığınızda diyorum ki bunu beğendiler. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın ki daha çok video gelebilsin. Bugün o dolapla ilgili çalışmamıza yine devam edeceğiz. Onunla işimiz bitmedi. Burada duruyor. Bugün de ona organizerler hazırlayacağız. İçine malzemelerimi koyacağımı söylemiştim. Organizerlerin bir bütünlük içinde olmasını istiyorum. Böyle eşyalarım içinde derli toplu dursun istiyordum. Kafamda birkaç tane organizer fikri var. Şimdi bunları sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hemen birincisiyle başlayalım. Daha önce malzemelerimi toparlamak için böyle yanları delikli, pembe renkte bir plastik sepet almıştım. Bu sepeti 5 liraya almıştım. Odanın havasına daha uygun olması için şimdi dönüştüreceğim. İlk projemiz bir geri dönüşüm çalışması olacak. Öncelikle bu renginden kurtarmam lazım bunu. Odamın bazı bölümlerinde altın rengi kullandığım için bu sepetin de zeminini altın sprey boyayla boyamaya karar verdim. Sprey boya olarak da Akçalı'nın bu gördüğünüz altın yaldızlı sprey boyasını kullanacağım. Sepeti boyadıktan sonra artık bunu hasır bir sepet olarak dönüştürebiliriz. Bu ince jit ipini kullanacağım. İpten biraz kestim. Şimdi bu ipi mümkün olduğunca geniş olarak şöyle doluyorum. Biraz bıraktım bu kadar. Bu doladığım ipleri bir tel tokaya geçiriyorum. Biraz daha pratik çalışmamı sağlayacağı için yapıyorum bu yöntemi. Şöyle şuradan bir alttan bir üstten yapıyorum birkaç sıra. Köşeye geldiğinde ben köşeyi de sarıyorum. Daha sonra buradan bu sepeti sabitlemek gerekecek. Şöyle bacağım ve ayağımın arasına sıkıştırdım. Sepeti sabitledim buraya. Şimdi buradan bir alttan bir üstten şeklinde ilerliyorum. Sepeti boydan boya jüt ipiyle bu şekilde dokuyarak tamamlamayı düşünüyorum. Hedefim bu. Şu an ipim yetmiyor. Ne yapıyorum? Hemen sondaki ipi şuradan geçiriyorum. Tokayı biraz aralıyorum. İpi buradan çıkartıyorum. Yoluma devam ediyorum. Yaptıktan sonra da şöyle elimle aşağıya doğru ittirerek düzgün dokunmasını sağlıyorum. İkinci sıraya geldiğimde birinci sıra dokumaların tam tersi yönünde ilerliyorum. Şu kısma geldiğimde içten ilerliyorum. Dokumayı bozmamak için. İç kısımda şöyle bir çizgi oluşuyor ama içte kaldığı için hiçbir sorun yok. Önemli olan düzgün dokuma yapabilmek. Hasır görüntü sepetin her yerinde olmayacak, bazı bölümlerinde görünecek. O yüzden sepeti altın yaldızlı boyayla boyadım ki o hasır olmayan taraflardan yaldızlı görünüm ortaya çıksın. Hasır ve altın sarısıyla odamla daha bir bütün olacağını düşündüm. Bu sepeti 5 liraya almıştım. Hasır sepetlerse dünyanın parası. Yani 5 liraya da böyle bir sepet yapabiliriz. Birazdan sonucu göreceğiz. Bakalım nasıl duracak. Gelelim ikinci çalışmaya. Bu malzeme yer zeminleri için kullanılan PVC bir kaplama. Adına Mineflo da deniyormuş ya da türüne tam olarak emin değilim. Bu malzemeyi satın almadım. Tesadüfen elime geçen bir malzeme. Çöpte gördüğüm ama çok temiz duran bir malzemeydi. Bundan kesin bir şey çıkar ortaya dedim ve kapıp eve getirdim. Zaten bu zamana kadar eve ne getirdiysem illaki bir yerde kullandım. Bunları da burada kullanmak kısmetmiş. Şimdi ben bunların ölçülerini alıyorum. Şu yuvarlak bölümü tamamen çıkartıyorum ben ve buradan 21 santimi işaretliyorum. Bu yan kısmından da benim dolabıma göre 30 santim çok uygun. 30 santim işaretliyorum.
Sizin için bir araştırma yaptım bunu nasıl alabiliriz diye. Yine e-ticaret sitelerinde bunları metreyle satıyorlar. 50'ye 50 ölçüsünde de fiyatı gayet makul oluyor. Diğer türlü biraz pahalı geldi bana. İşaretlemelerime devam ediyorum. Üç kenarından da yarım santim içeriye giriyorum. Dış kısmından kesiyorum. Daha sonra içte çizdiğim alanlarda birer santim mesafeler belirliyorum. Bunu da yine çizgili olan 3 bölüme yapıyorum. Bu 1 santim aralıklarla çizdiğim noktalara delikler açıyorum. İlk bölümde yapacağım işlemler tamamlandı. Aynısını bir tanesi için daha yapacağım. Diğer ikisi için ölçüler farklı olacak. Şimdi onu da göstermek istiyorum. Ölçümüz bunda 21'e 21 olacak. Yani bir kare yapıyoruz burada. Bunun dışında diğer işlemler aynı oluyor. Son parçada 30'a 21 santim ölçülerinde ayarlıyorum. İlk yaptığım çalışmadan tek farkı bu çalışmanın hepsini 4 bölümüne uyguluyorum. Bunda da tek fark bu. 5 parça malzemeyi bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları birleştirmeye geçiyoruz. Bu farklı olan rengi taban olarak kullanacağım. Buralarda iç kısmında kalacak. Çizmediğim bölümler üst kısımda kalacağı için bunları dış tarafa veriyorum. Bunları karşılıklı koydum. 2 tane küçük olanı da yine dış kısma gelecek şekilde yerleştiriyorum. Birleştirirken biraz daha estetik, biraz daha hoş görünmesi için jüt ipi kullanacağım. İpin ucuna sadece bir tane düğüm atmak yeterli oluyor. Şu kenarla başlayacağım. Birleştirirken bu kısım dışarıda kalacak. Yani şeklim şöyle oluşacak. Şu iç kısımdan ya da bu iç kısımdan herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Ben bu köşeden başlıyorum. İğneyi deliklerden geçiriyorum. Bu kez alt tarafından bu şekilde tutturuyorum. Alt tarafında şöyle düz bir çizgi oluşuyor. Hemen karşı tarafın ikincisinden geçiyorum. Burada biraz çapraz oldu. Çok fazla sıkmıyorum. Çok fazla sıktığınızda yumuşak malzeme zarar görebilir. Hemen arka taraftan yine ikinciye iğnemi geçirdim. Bu dikme işlemini düz bir zeminde yerde yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha rahatlık oluyor. Böyle sırayla birleştirerek ilerliyorum. Bu sıra bitti. Yeni bir parça ekleyeceğim. Yine yeni parçayı da buraya ters şekilde koydum. İki ipi birbirine bağlıyorum. Bu kısım dış taraflarda kalacağı için dikişlerin düzgün görünmesi gerekir. O yüzden en baştaki ipi tekrar en baştaki delikten geçireceğim. Dört kenarını da gördüğünüz gibi diktim. Şimdi köşeleri birleştirmeye geldi sıra. Bu kısmı dizinde devam edeceğim. Öyle daha rahat oluyor. Size de tavsiye ederim. İpim içeride. Şu yan taraftaki delikten çıkartıyorum. İpi ilk delikten çıkardım. Şu karşı tarafında da şu an net görünemiyor sanırım. Şu karşı tarafındaki delikten batıyorum. Ve burayı köşeleştiriyorum. Yine aynı şekilde bu sefer birleştirerek karşılıklı şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi kenar birleştirmesini de bu şekilde yapıyorum. Nasıl bitiriyorum? Şuradan bir düğüm atıyorum ve iğne ile bu ipi şöyle aşağıda tutup düğümü aşağıya ittirerek yapıyorum. Bu tek düğüm yeterli oluyor. Üçüncü çalışmaya geldiğimde deri parçaları kullanacağım. Bunlar atık deriler. Gördüğünüz gibi yırtılmış, yıpranmış. Benim bir tanıdığım deri işinde çalışıyor ve böyle atık parçaları, çöpe atılacak parçaları sağ olsun benim işime yarar diye bana getirmiş. Ben de bu parçaları bu çalışmada kullanacağım. Elimde böyle çok tatlı bir yeşil rengi var. Bu yeşil deri parçalarını bu kutuda kullanacağım. Zamanında bir şey almışım ve saklamışım lazım olur diye. Şöyle büyükçe bir parçasını alarak başlayacağım. Parçayı ters çevirdim. Kutuyu da ters çevirdim. Buna göre ölçüsünü alacağım. Herhangi bir tükenmez kalemle çiziyorum kenarından. İşaretlediğim yerlerden biraz fazlalık bırakıp bir kare çıkartıyorum. Bunu böyle üst tarafına tutkalla yapıştırıyorum. Belki tutkalla yapışmayabilir. En azından bir olur mu olmaz mı onu görürüm. Altı üstü bir kutu yapıştırıyoruz. Tutar diye düşünüyorum. Kenarlarını da şöyle kabarıklık kalmaması için minikçe kesip yapıştırıyorum.
Elimdeki deriler parça parça olduğu için ben de her parçayı böyle ölçerek kutuyu kaplamayı tamamlayacağım. Deriler ince olduğu için kolayca çalışabiliyorum. Önceki videolarımda kalın deriler kullanmıştım. Onları burada çok da rahat kullanamam gibi geliyor. Bunlar ince olduğu için çok kolay çalışabiliyorum. Siz de böyle yapmak isterseniz ince deriler kullanın. İnce olduğu için herhangi bir potluk falan söz konusu değil. Gayet güzel görünüyor. Şu an başarılı buluyorum çalışmayı. Tutkal da şu ana kadar başarılı gibi görünüyor. Çalışmayı bitirdikten sonra size kesin bilgiyi vereceğim. Köşeler önemli. Köşelere dikkat ediyorum. Onları da böyle ince fırçayla tutkallıyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Yine çok güzel çalışmalar yaptık diye düşünüyorum. Güzel oldular. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlarda benimle düşüncelerinizi paylaşırsanız ben de beğenip beğenmediğinizi anlayabilirim böylece. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Şimdi ben bu organizerlerin içine eşyalarımı dolduracağım ama dıy dolabında neler var merak ediyorsunuzdur diye düşünerekten sizlere de göstermek istiyorum. Bunu da bu video biraz uzun olacağı için bir sonraki videoya bıraktım. Bir sonraki videoda dıy dolabımda neler var bunu göreceksiniz. O zaman ikinci bölümde görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.